Şimdi dünyamızda bazı tasarımlar vardır. Görür görmez deriz ki bu araba tehlikeli aga. Böyle keskin hatlar, büyük büyük kanatlar, yere yapışık gövde, hava kanalları falan. Rengi fark etmeksizin ben buradayım diye bağırır. Ama bazı tasarımlar da var ki görürsün bu ne ya dersin. Sonra öndeki logoyu görürsün. Dersin. Dikiz aynasından gelişini gördüğünde ise ensenden başlar ürpertmeye seni. Bazen en büyük tehlike hiç beklemediğin yerden. Masum ve aile işi görünen bir silüetin altında saklıdır. 3-4 ay önce Honda Civic'in geneline Soichiro Honda'nın o yarış olmadan Honda olmaz yani inatçı ruhuna ve kırmızı H logosunun asfaltta neler yaptığı hakkında uzun uzun dertleştik hep beraber. Beni yolun ortasında durduran EF kasasından tut da EK9'un o deli işi mühendisliğini konuşup ta FL5'e kadar gittik. Bugün ise hikayenin tartışmalı, dalga geçilen ama günün sonunda da herkesi ipe dizen o ayağını konuşalım dedim. Yıl 2001. İnsanlar EK9 deliliğinden sonra çıkacak yeni Type-R'ı görmek için nefeslerini tutmuşlar. Sonra Honda sahneye bir tane minivan kılıklı bir araba atıyor. Tombul, yüksek tavanlı, farları EK9'un farlarını yükseltilip kendini aslan sanan bir kedi gibi duran bir araba. Puristler saç baş oldu tabii bunu görünce. Avrupa gülmeye başladı. Japonlar araba yapmayı unutmuş diye. Ta ki o kontağı çevirip ibreyi 8000 devire yaslayana kadar. Karşınızda kitabı kapağına göre yargılamanın aslında ne kadar büyük bir hata olabileceğini kanıtlayan, dalga geçilen ama sonrasında herkesi kendi safına çeken araba. 7. nesil Honda Civic EP3 Type-R. Çayınız kahveniz hazırsa hadi başlayalım. Geçtiğimiz Civic videosunda genel hatlarıyla geçmişe ve EK9'dan başlayıp tüm serileri teker teker geçmeye çalıştık. Konuştuk, dertleştik, sohbet ettik. Hatırlarsanız Soichiro Honda'nın saplantısı ve sonra 90'larda B serisi motorların bağırtısıyla sokaklarda nasıl terör estirmeye başladığını falan. Sonra 2000'lere geldik ve bir şeyler yavaş yavaş değişmeye başladı. Artık insanlar eskisi gibi hafif, bağıran ve virajı tertemiz alan arabalardan uzaklaşmaya başlamıştı. Daha fazla iç hacim, Euro NCAP yıldızı, konfor falan istiyordu. Honda'nın yönetimi de 7. nesil Civic'i tasarlarken tarihi ve bayağı riskli bir karar almak zorunda kalmışlardı. Ya o eski safkan GDM kimliğini koruyup daracık bir kitleye hitap etmeye devam edeceklerdi ya da Civic'i tüm dünyada milyonlarca satacak iç hacimli bir piyasa arabasına dönüştürecekler. Takım elbiseli yönetimde olan abilerimiz de ikinci yolu seçtiler. Ve inanın bana Civic'in tüm DNA'sı o masada baştan yazıldı. Bu nesil Civic tasarımcıları MM denilen Man Maximum Minimum Machine dedikleri yani insan maksimum minimum makine tasarım felsefesini biraz fazla ciddiye aldılar. Ortaya klasik bir C segment hatchbacklerden daha çok ufak bir MP ve bir minivan çıktı. Arabanın tavanını yükselttiler. Arkadaki yolcular da rahat etsin diye tabandaki klasik tümseni kaldırıp dümdüz bir zemin yaptılar. Dışarıdan baktığınızda araba kısa, tombul ve yüksek görünüyordu. Hele burun motor havuzunu daraltıp kabini öne çektikleri için araba daha çok ticari bir araca benzemişti. O eski agresif duran yere basan savaşçı gitmişti. Sonra içeri girdin, direksiyonu tuttun, refleksle elini vitese attın ama elin boşa düştü. Vites yok. Orada değil. Ön konsolun tam ortasına, direksiyonun hemen bir karış sağına minibüs vitesi gibi konulmuş minivan resmini tam olarak çizmiş gibilerdi. Ama tabii Honda mühendisleri, o Honda mühendisleri. O dalga geçen çok bilmişlerin yüzlerine öyle güzel bir tokat atmışlardı ki bu deliler o konumu kafalarına göre seçmemişlerdi ki gidip ralli arabalarını incelemişlerdi mesela. Bir sürücünün elinin direksiyondan vitese gidip tekrar geri dönmesi için gereken süreyi hesaplamışlardı ve onu minimize etmek istiyorlardı. Evet tamam bakınca komikti bu ne diyordu ama direksiyonun hemen yanındaki o vitesi yakalamak ergonomi ne demek öğretiyordu. Bugün bile dünyadaki en iyi manuel şanzımanlardan biri kabul ediliyor. O dalga geçilen vites aslında EP3'ün gizli silahlarından biriydi. Çok güzel bir ters köşe yapmışlardı. Vitesten sonra bir başka insanları delirten şey ise Honda 80'lerin sonundan beri Civic'te hep o double wishbone'u kullanırdı. Bu nesilde onu alıp attılar önde. Nedenleri de çok yer kaplaması. Yani
motor havuzunu daraltıp iç hacimden çok yer çalıyormuş. Yerine de gidip maliyeti ucuz, az yer kaplayan McPherson sistemini koydular. Arkada hala double wishbone devam etse de önde bunu koymaları bayağı bir delirtmişti insanları. GDM dünyası Honda'ya kızarken Honda hayranları da şok içinde bu araba nasıl viraj alacak ki diye kara kara düşünüyorlardı. Haklılık payları da yok değildi hani. Çift salıncak o kamber kontrolünü çok iyi yapardı. McPherson ise kağıt üzerinde pek öyle değildi. Araba ağırlık transferlerinde eski nesillerdeki gibi davranamayacaktı yani. Başka bir şok daha sana. Cüzdan. Bir araba yapıyorsun ve kendi ülkende üretmiyorsun ama. Bu EP3 Type R İngiltere'den Swindon fabrikasına taşındı ve orada yapıldı. Yani artık Japon diyoruz ama İngilizlerin birleştirdiği Japon ustalarının takıntılı ellerinden çıkıp Avrupalı bir araba haline gelmişti. Hatta daha komi Japonya iç pazarında yani GDM EP3'ler bile İngiltere'de üretiliyor ve gemilerle Japonya'ya ithal ediliyordu. Teknik detaylara bakarsan EP3 minivan kılıklı double wishbone'u bırakmış, konsolun ortasında minibüs vitesli ve İngiltere'de üretilen bir Japondu. Her şey Type R efsanesinin kendi ipini çektiğini ve o kırmızı logonun öldüğünü gösteriyordu. Yersen. Çünkü o Honda'ya sırtını dönen hayranlar olsun, otomotiv basını olsun henüz bu arabanın kaputunun içindeki canavardan bir haberdi. Honda sanki tamamen pisliğine yapmışlardı bu arabayı böyle. Dışarıdan baktığında hani o Amerikan filmindeki annelerin kullandığı çocukları okula götürüp getirecek, markete gidip geldikleri araba tasarımı ve onunla dalga geçenlerin gülümsemesi EP3 Type R'ın kaputunu açtıkları ilk saniye silinmişti. Bizim kırık mühendisler o kabul edelim komik kasanın içine modifiyeyi en açık, kusursuz ve dengeli 4 silindirli atmosferik motorlarından birini koymuştu. K20 serisi. 90'larda Civic ve Integra'ları uçuran B serisi, B16, B18 motorlar kesinlikle harikaydı evet. Ama işleri bir tık daha ileri götürmek adına o eski nesil VTEC motorların motor devrini yüksek tutmazsan biraz tepkisiz kalan tavrı vardı. İlla ki o deviri çevirmen gerekiyordu. Ama K20 serisi motorla beraber Honda kuralları baştan yazdı. Ve VTEC'in başına Intelligent deyip i harfini koydu. Ve oldu sana e-VTEC. Aslında bu motordan önceki Civic videosunda da Integra videosunda da bahsetmiştik. Ama madem EP3 Type R ile Civic serisinde ilk kez kullanılan K20 diyoruz, tekrardan bahsedelim. Zeki VTEC. Yani aslında şöyle bir şey. Eski sistem sadece motor belli bir devire gelince subapların açılma miktarını değiştiriyordu. 2 tane dışarıda masum hatlı, bir tane de içeride daha agresif hatlı aynı anda dönen kan profili var. Altlarında da 3 tane külbüter kolu. Normalde ortadaki büyük agresif kan profilinin altındaki külbüter kolu boşa basar. Sonra yağ basıncıyla beraber bu kolların içindeki pim itilir ve 3 külbüter kolu birbirine kilitlenir. Ve böylece ortadaki kan profilinin çizgisiyle subaplar çok daha fazla açılır. K20'de ise mühendislerimiz bu sisteme bir de VTC yani Variable Timing Control dedikleri değişken zamanlama kontrolü diye bir sistem eklediler. Emme eksantrik milinin ucuna yerleştirilen içinde yağ cepleri olan bir dişli çark koydular. Yine o ceplere dolan yağ ile beraber bu dişli alt ve orta devirlerde sürekli değiştiriyordu 0 ile 50 derece arasında. Yani erken veya geç açıp kapatarak tork üretiyordu. Yani EP3 Type R alt devirlerde hantallıkla alakası yoktu. Gaza dokunduğunda sana cayır cayır torkunu verip fırlamaya hazır 2 litre hacimli bir canavara dönüşmüştü. O kopma noktası da eğer sonradan ayarlara girip oynamadıysanız fabrika çıkışı olan 5800 devire geldiğinizde başlıyordu. Bizdeki K20 A2 motorlarla tabi. GDM K20 A'da 6000 devirde olmalı. Neyse bu devirde işte e-VTEC o agresif kan profiline geçip sesini birden değiştiriyor. O minivan gidiyor yerine Tazmanya canavarından daha iştahlı dönen bir araba geliyordu. 8000'in üzerine kadar kesintisiz nefes nefese bir çıkış. Hele o milletin dalga geçtiği joystick'ten bozma gibi görünen 6 ileri şanzımanla o devirlerde vites atmak insana kendini bir pist pilotu gibi hissettiriyordu. Araba vites attıkça devir falan kaybetmiyor, tırmandıkça tırmanıyordu. Ama şimdi işin bir de hainliği var, adaletsizlik var. O da ne derseniz şu. Honda bu EP3 Type R'ı İngiltere'deki Swindon fabrikasında üretiyordu üretmesini ama Avrupa pazarına verdiği arabayla Japonya'ya geri gönderdiği arabalar arasında dağlar kadar fark vardı. Avrupa ve bizdeki Hondacılara sağdan direksiyonlu UKDM yani
Yani Birleşik Krallık iç pazarı versiyonunun direksiyonu sola alınmış EDM versiyonunu verdiler. Bu arada bu kısaltma yani UKDM Japon üreticilerin pazarları isimlendirme olayı. İnternette buna göre bakın, insanlar hangi versiyon daha performanslı diye bol bol sohbet eder. Neyse, bize gelen bu EDM, UKDM versiyonlarında K20A2 kodlu motor vardı. 200 beygir güç üretiyordu. 11'e 1 sıkıştırma oranına sahipti. Harika bir motordu tabii ki de, ama Japonlar yine hep yaptıkları gibi kendilerini yine en iyisini saklamışlardı ya, var ya. Neyse, bu motor Japonların kendilerine sakladığı o diğer motorun yanında biraz hafif kalıyordu. Çünkü gemilere yüklenip Japonya'ya yollanan o sağdan direksiyonlu GDM EP3'lerin kaputunun altında K20A motoru vardı. Honda sadece kendi ülkeleri için bu motorun sıkıştırma oranını 11.5'a 1'e çıkarmış. Çok daha agresif eksantrik milleri, özel bir emme manifoldu ve daha rahat nefes alan bir egzoz sistemi koymuştu. Sonuç ne olacak? GDM EP3 200 değil 215 beygir güç üretiyordu. Kesici de çok daha yukarılardaydı ve motor çok daha istekli bağırıyordu. Ha, bitti mi derseniz bitmedi. GDM ve EDM, UKDM versiyonu arasında adaletsizlik sadece beygir gücünde değildi ki. Üstüne bir de yol tutuşu ekleyin siz. Hani biraz önce demiştik ya, EP3'ün ön süspansiyonlarında double wishbone'dan vazgeçip McPherson kullandığını konuşmuştuk. Önden çekişli ve McPherson süspansiyonu bir arabada viraja sert girersen içeride kalan tekerlek boşa döner. Tutuşu kaybeder ve araba burnunu virajın dışına doğru açar. Yani understeer'e düşer. Bunu engellemenin mekanik bir yolu var. Kilitli diferansiyel. Japonlar kendi versiyonlarının ön aksına o harika olan helisel kilitli diferansiyeli standart olarak taktılar. Yani anlayacağınız GDM versiyon EP3 o minivan tipine rağmen virajlarda gaza oturduğunda burnunu içeriye doğru cart diye çekiyor. Tırnaklarını asfalta geçiriyordu. Peki ya Avrupa versiyonunda? Hondacığım Avrupa'ya yolladığı EP3'lerde maliyet kısacağım ben saçmalığından mütevellit kilitli diferansiyeli koymadı. Dümdüz böyle bildiğin. Tüm Avrupa, İngilizler, Almanlar falan viraja girdiğinde tekerlek başa dönerken Japonlar otobanlarda ve toglarda herkesi ipe diziyorlardı. Bitmedi. GDM versiyonunun içi de bir başkaydı tabi. Kırmızı, o bedeni sımsıkı saran mis gibi Recaro koltuklar. Avrupa versiyonunda standart, fena olmayan ama tabii ki bir Recaro hissiyatı vermeyen koltuklar vardı. GDM versiyonu o konuştuğumuz NH0 kodu Championship White denilen rengiyle çıkarken Avrupa ilk başlarda o rengi göremedi bile. Ama bu adaletsizliğe, double wishbone olmayan McPherson altyapısına ve o garip minivan tipine rağmen Avrupa'da satılan o kilitli diferansiyelden mahrum 200 beygirlik EDM EP3 bile piyasaya çıktığı an ortalığı dağıtmaya yetti. Birçok rakibi hantal ve ağır kalırken hepsi Honda'nın 8000 devir çeviren eVTEC motorunun bağırtısı karşısında şaşa kalıyordu. EP3 Type R onunla dalga geçen herkese asfaltın üzerinde teker teker dövüyordu. Kitabı kapağına göre yargılamayacaksın işte. Neyse, Avrupa sokaklarına inen bu bahsettiğimiz araba 200 beygirlik EDM versiyonu bile virajlarda ve düzlüklerde rakiplerine ter döktürmeye devam ederken Honda mühendisleri 2004 yılına geldiğimizde bizim minivanı biraz bilemek istediler. Biraz daha kusursuzlaştırmaya karar verdiler ve karşımıza EP3'ün makyajlı kasası çıktı. Dışarıdan baktığında ilk dikkatini çeken farları oluyordu. Ön farları o dönemde bayağı moda olan, gayet modern ve biraz daha agresif duran mercekli farlar geldi. Arkada da o ilk üretimdeki stoplardan vazgeçilip daha sade ve jillet gibi duran kırmızının azaltıldığı stoplara geçildi. Ayrıca koltuk ve kapı iç döşemeleri de değiştirilip kırmızı ağırlıkta yapıldı. Bu birkaç dokunuşla bile arabadan ilginç bir şekilde o minivan halini bir nebze de olsa üzerinden atmayı başarabilmişti. Çok daha sportif bir duruşa sahip olan "ben buradayım" diye bağıran bir Hatch olmuştu. Dışarıda bunlar olurken kaputun altında da bazı mühendislik detayları vardı tabi. Honda facelift öncesi EP3'ü kullanan pist pilotlarından ve sokak sürücülerinden gelen eleştirileri kulaklarını dört açıp dinlemişti. Direksiyon hissi biraz yapay demişlerdi mesela. Çünkü EP3'te o eski hidrolik sistemler yerine EPS yani elektronik güç destekli direksiyon kullanılmıştı ve ilk nesillerde tepkiler biraz hissizdi. Makyajlı kasada bu direksiyon yazılımını ve geometrisini elden geçirdiler. Araba yolla ve seninle çok daha iyi konuşmaya başladı. Dahası süspansiyon geometrisinde de ufak ama kritik birkaç ayar yapıldı. O understeer eğilimini azaltmak için süspansiyonlar biraz daha gerginleştirildi. Ve belki de makyajlı kasanın en tatlı mekanik dokunuşu olarak eskisinden daha hafif volan eklendi. O zaten
Tazmanya canavarı gibi devir çevirmeye aç olan K20 motoru hafifleyen volan sayesinde gaza dokunulan tıpkı bir motosiklet motoru gibi ibreyi bir anda fırlatmaya başladı. Vites geçişlerindeki o keskinlik zaten iyice tepeye çıkmıştı. Ama tabii EP3'ü göz bebeğine döndüren, fabrika çıkışlı güzel bir arabadan çıkartan şey arabanın ve o motorun büyük modifiye potansiyeliydi. K20 motor bloğu motorbaz dostların kollarını sıyırıp dalabilecekleri, dayanıklılığı deli gibi seviyelerde olan Lego seti gibi oynadıkça oynayabileceğin tam bir büyüklere oyuncak gibiydi. Arabanın ağırlığı desen zaten 1200 kilogram civarındaydı. Bir EP3 alıp kaputu açtığında çok ciddi paralar bayılmadan, motorun içini hiç açmadan, yani piston, kol vesaire girişmeden sadece birkaç parçayla bile çok fazla güç alabiliyordu. Detayına birazdan gireriz bunun zaten. Ama kısaca orijinal ECU'yu söküp önce de konuştuğumuz Honda'dan K Pro beynini takarsın. Üzerine güzel bir soğuk hava girişi, daha geniş bir emme manifoldu ve kaliteli bir egzoz manifoldunu koyup yazılımı da güncellediğinde 200 beygirlik bir minivan bir anda 230-240 beygiri sorunsuzca kaldırabilir hale geliyor. O yüksek devirleri hiç zorlanmadan dönebiliyordu. Ayrıca bu Honda K Pro ile bahsettiğim BTC sistemini ve VTEC'in düşük yük ve yüksek yükte kaçta açılacağını falan ayarlayabiliyordum. Forumlarda birisinin 2500 devirde açılacak şekilde ayarladığını gördüm. Help diye bağırıyordu ayarsız herif. Neyse. Avrupa versiyonunun kilitli versiyonu yok diye üzülenler mi? Onlar da sanayide söküyorlardı. İçine M-Factory gibi markaların kilitlerini koyup yola devam ediyorlardı. Ha diyorsan o atmosferik basınç bana yetmiyor. K20'nin karanlık tarafına hoş geldin. Bu blok o kadar sağlamdı ki standart piston ve kollarla bile Rotrex gibi bir süper şarjör kiti taktığında veya turbo bağladığında 350-400 beygirleri bile kırılmadan, dökülmeden kaldırabilirdi. İşte zaten EP3'ü bu hale getiren, asfaltta dikiz aynasında görenlerin ense kökünü ürperti yaratan şeylerden biri buydu. Millet büyük büyük paralar bayılıp arabasına atlayıp otobana çıkıyordu. Arkasından bir şey yaklaşıyor. Komik, yüksek tavanlı bir minivan. Yaklaştıkça o ortadaki kırmızı H logosunu görüyor ve böyle gelen hoparlar gitgide büyümeye başlıyor aynada. O an ürperti yükselir işte. En iyi slipperlardan biriydi bu araba. Şaka makinesi tam. Bu araba piyasaya ilk çıktığında tasarım yüzünden bolca dalga geçen, ona bakıp burun kıvıran o otomotiv basını, anahtarı çevirip piste ilk çıktıklarında bence hepsi teker teker Honda'nın kapısında dizilip özür dilemiş olmalıydılar. Ağam biz ettik sen eyleme diye. EP3 Type R onun dış görünüşüyle alay eden tüm isimleri teker teker avladı. İngiltere'de üretilmesi başta bir ihanet veya dezavantaj gibi dursa da Avrupa pazarında inanılmaz bir sempati yarattı aslına bakarsan. Arabaları yerden yere vururken bizleri de kahkahaya boğan Top Gear bile 2001 yılında bizim bu arabayı yılın hot hatch'i seçti, biliyor musunuz? Ki baktığınızda araba aslında C segment diye geçer. O kadar yani, düşün. Jeremy Clarkson gibi Avrupalı olmayan arabalara karşı mesafeli duran bir herif bile EP3'ün o kısa vitesine ve 8000 devir çeviren motoruna resmen aşık olmuştu. Wattcar ve Auto Express gibi İngiltere'nin en büyük otomobil dergileri EP3'ü üst üste yıllarca kendi sınıfında tahtın sahibi ilan ettiler. Ama tabii bu Honda. Soichiro abimizin dediği gibi yarış olmadan Honda olmaz. O yüzden bu araba sadece sokaklarda kalacak hali yoktu. Pistlerden uzak kalamazdı yani. BTCC yani British Touring Car Championship'te bu araba yarıştı. Honda Racing takımı ve Arena Motorsport bizim EP3'ü piste çıkarttığında millet bir ne oluyor diye baka kaldı. O kasanın aerodinamiği piste çıkınca bir mermi gibiydi. Lantis'te konuştuğumuz pilot Matt Neal ise bu arabayla şampiyonluklar kovaladı. Yanında Alan Morrison ve o zamanlar 18-19 yaşında olan Tom Chilton ile bir sürü podyum ve birincilikler aldı. Hatta 2004 yılında sezonun 9. yarışı olan Silverstone'da bu çocuk altındaki EP3 Type R ile birinci olup BTCC tarihinin birinci olan en genç pilotu unvanını aldı. Ama her şey bu kadar mükemmel miydi? Tabii ki de hayır. Zaten resmi rakamlara bakarsan orijinal Type R EP3 Türkiye'ye sadece 112 adet geldi. Bazı problemleri illaki vardı. Burada elinden bol miktarda Honda geçmiş olan ve K serisi ve B serisi motorları canı sıkıldıkça toplayıp dağıtan Aras Özkan dostumuza da danışıp onunla beraber sohbet edip sizler için birkaç bilgi paylaşayım. İlk önce sorunlardan ama sonra da modifiyelerden. Mesela özellikle EP3 Type R ve
K20 performans şanzımanına özel ikinci vites senkromeç sorunu. EP3 Type R'ın en bilinen problemlerinden biri. K20 motoru 8000 küsür devirlerde bas bas bağırırken insanın içindeki o alt benlik uyanır ve birinci vitesten ikinci vitese çat çut diye çakar. Şanzımanın içindeki ikinci vites senkromeçleri de rendelenir bildiğim bu arada. Alacağınız arabayı denerken yüksek devire çıkıp birden ikiye atın. Eğer cart diye o malum dişli sürtme sesini duyarsınız bilin ki o şanzıman inecek ve revizyon hakkını kullanacak. Veya standartlarda dahil olan tüm 7. nesil Civic'lerde olan direksiyon kutusu. Araba bozuk bir yola falan girdiğinde ön taraftan o sinir bozucu bir vurma sesi gibi bir ses gelir. Eğer böyle bir ses duyarsanız problem büyük olasılıkla EP3'te kullanılan elektronik destekli direksiyon kutusunun yani EPS'in içindeki plastik kaydırıcının aşınması ve boşluk yapmasından olabilir. Neyse ki kutuyu değiştirmeden sadece o plastik slider yenisiyle değiştirip mümkünse güçlendirilmiş bir malzemeyle tabii işi halledebilirsiniz. Type R özelinde bir de tabii eksantrik zinciri ve yağlanma sorunu var ki bu çok önemli. VTEC sistemi biliyorsunuz tamamen motor yağı basıncıyla çalışan bir sistem. K20 motoru da yapısı itibariyle yüksek devirde bir miktar yağ yakar ki bu normal. Ama önceki sahibi bilinçsizce bu araba Japon ya bir şey olmaz deyip bakımını ve yağını eksik bırakmışsa o güzelim motor içten içe kurumaya başlar tabii. Bu önce eksantrik zincirinin uzamasını yani sente atlama riskini ardından da o agresif VTEC eksantrik milleri üzerinde aşınmalara ve çizilmelere neden olur. EP3 alırken motorun sanki dizelmiş gibi çalışıp çalışmadığına iyi bakmak gerek. Şimdi bunları bir kenara bırakırsak diyelim ki tertemiz, pırıl pırıl, iyi bakılmış ve kompresyon değerleri de sağlıklı bir EP3 buldunuz. Onu iyice coşturmak için neler yapmanız gerekir veya nereden başlamanız gerekir? Benim şahsi fikrim bu arada bir araba modifiye edilirken her zaman her şeyden önce aktarmayı ve frenleri halletmek lazım. Ondan sonra motora falan yüklenilir. Zaten keyifli olan virajdır be. O yüzden ilk kural bu olmalı. Güçten önce aktarma. EP3'ün orijinal motor takozları çok yumuşak. Vites atarken motor beşik gibi sallanabilir. O yüzden ilk iş bu takozları poliüretan olan güçlendirilmiş takozlarla değiştirmeniz gerekir. Hemen ardından da bence acilen bir Helisel kilitli diferansiyel atman gerekir. M-Factory, Kaife gibi markalar bu işi çok güzel hallediyor. Yoksa bu arabaya bunsuz gücü yüklemek ilk virajda intihar gibi olur. Arabanın süspansiyonlarına fazla girmeyeceğim ama frenlere de EBC firmasının yaptığı Apollo Big Brake kitleri var. Onları yapıştırabilirsiniz. 4 pistonlu gayet sağlamlar. Veya Brembo 4 piston takıp Goodrich çelik fren hortumlarıyla da paranıza göre işinizi halledebilirsiniz. Ardından da nefes yollarını açmak gerekir. Motorun içine girmeden önce K20'nin ciğerlerini şöyle iyice bir açmak lazım. İlk kaputun için o sıcak havayı çekmeyen Tegiva veya Group PAM tarzı güzel ve kaliteli bir Carbon Cold Air Intake. İkincil olarak o orijinal dar emme manifoldunu söküp yerine JDM dünyasının efsanesi olmuş RRC emme manifoldu ve tabi uyumlu bir gaz kelebeği adaptörü gerekir. 3 ve en son olarak da güzel bir mesela Toda marka bir egzoz manifoldu ve serbest akışlı bir egzoz sistemi lazım. Tüm bunları yaptıktan sonra da işin en önemli kısmı geliyor. Honda alıyorsanız ona muhakkak Honda K Pro beyin lazım. Link daha pahalı. Orijinal beyini söküp bunu taktığında iyi de bir yazılımcıyla kafa kafaya verip ayarlarını yapıp VTEC devrini 5800'lerden 4500'lere çekip kesiciyi de 8500-8600 devirlere itebilir. Daha swap işine falan girmedik tabii ve turboya vesaire. Zaten orası apayrı bir dünya. Burada basitinden girelim dedim. Bunları yaptıktan sonra da Instagram'dan bana videolarınızı atın lütfen. Instagram hesabımı yazacağım şimdi. Ben de paylaşayım orada. Keyiflenelim hep beraber. Çünkü bundan sonra araba 230-240 beygirlere çıkıp kilitli diferansiyelle de virajlara tırnaklarını asfalta geçiren bir canavara dönüşür. Ve işte dostlar, bugün de o tasarımıyla dalga geçilen ama herkese kitabı kapağına göre yargılamanın ne kadar yanlış olduğunu öğreten güzellik EP3 Type R'ı konuştuk. Eğer buraya kadar izlediyseniz yüreğinize sağlık. Sizin favori Type R kasınız hangisi? EK9, EP3, FN2, FL5. Yorumlara gelin de sohbetimize oradan devam edelim. Sizlerin bu videoları beğenmesi, o güzel yorumlarınızla destek olması ve kanala abone olması bu tarz platformda böyle hikaye odaklı otomobil videolarını ayakta tutan yegane şey. Hepinize güzel destekleriniz için yürekten teşekkür ederim. Flat hayat yaşamayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.